Şu anda Zelenski malum Ukrayna'ya askeri yardımlar yani minimize oldu. En son Lindsey Graham görüştü Zelenski ile. Ya tamam size destek verelim ama ilk önce de bizim Amerika'yı düşünmemiz lazım falan gibi bir yanıt aldı. Yana yakıla burada çok ciddi bir daha da fazla askeri yardım istiyor. Bu arada saldırılarını da yani çok ciddi bir biçimde arttırdı. Sadece Ukrayna'nın içinde bir karşı taarruz veya savunma değil, Rusya'nın Belgorod şehrine saldırıyor. Son dönemde bu saldırılar arttı. Belgrod'daki 9.000 Rus çocuğun tahliyesi kararı alındı. Putin kızgın, nihayetinde İç İstihbarat Servisi FSB'ye talimat verdi. Vatan hainlerinin hepsi zaman aşımına uğramadan cezalandırılsın dedi. Bu açıklamayı da tabii ki Belgrod'a saldırı yapan güçler nedeniyle söyledi. Çünkü o saldırıların arkasında Ukrayna safına geçen Rus güçler var. Hainleri zaman aşımı olmaksızın cezalandıracağız. 5. kez Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin'in hedefinde vatan hainleri var. Putin, Rusya Federal İstihbarat Servisi FSB ile toplantı yaptı. Rus istihbaratına devlete ihanet edenleri yakalayıp derhal cezalandırma talimatı verdi. Hepsinin ismini ifşa edin dedi. Onların kim olduğunu unutmamalıyız. Hepsini isimleriyle tespit etmenizi rica ediyorum. Nerede olurlarsa olsunlar. Hainleri zaman aşımı olmaksızın cezalandıracağız. Putin'in hedefinde özellikle Rusya'nın Ukrayna sınırındaki topraklarına sızmaya çalışan milis güçler vardı. Bu güçler Ukrayna safına geçen Putin karşıtı Ruslardan oluşuyor. Putin onlara hain deyip 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'yla işbirliği yapan Rusya Kurtuluş Ordusu'na benzetti. Efendileri tarafından savaşa gönderiliyorlar ve hak ettiklerini alıyorlar dedi. Bu hainlere gelince şimdiki efendileri onlara merhametten kaçınmıyor. Katliamda yem olmak üzere doğrudan savaşa gönderiliyorlar ve hak ettiklerini alıyorlar. Rusya'nın düşmanları kiminle uğraştıklarını anlamıyor. Putin bu açıklamaları Ukrayna sınırındaki Rus kenti Belgorod'a saldırıların arttığı dönemde yaptı. Belgorod her gün füze ve İHA saldırısına uğruyor. Milis gruplar sızma girişiminde bulunuyor. Son saldırılar sırasında bir Rus vatandaşı hayatını kaybetti. Belgorod valiliği sınırdaki köyleri tahliye edecek. Okullarında erken tatil edilmesine karar verildi. Putin saldırılara cevap vereceğiz, sınırlarımızda güvenliği sağlayacağız dedi. Bu arada yeni cephede kazanılan yerler olduğunu söyledi. Onu da şimdi arkadaşlarım haritamızı getirecekler ve bunu da göreceğiz. Ne diyorsunuz Eray Hocam? Buradaki özellikle ilerleyiş, bu en son bu Rus milislerin, bir kere Zelenski daha da fazla, yani belki bir dünya savaşı çıkarsa veyahut da bu gerilim daha da artarsa NATO mecbur kalır diyerek bir zorlamaya mı girişiyor? Bu arada Macron'un da yani bir aşamada biz Rusya'ya bir kara harekatı yapmak zorundayız dedi. Malum 2000 Fransız askerinin göndereceği söyleniyor. Burada Rus istihbaratı dedi ki gönderdiğin anda ilk onları hedef alırım. Zelenski madem silah vermiyorlar ben dünya savaşı çıkarayım da gel bunlara da dert olsun falan mı demeye getiriyor, ne oluyor? Şimdi böyle güzel bir harita bulmuşken müsaadenizle. Lütfen efendim, lütfen. Elinize sağlık. Yani çünkü hep şuraları bir türlü bulamıyorduk yani gerçekten. Evet. Şimdi bakın Transdinyester. Ya. Ha? Yani şimdi bu çok Rusya'nın verdiği çok önemli bir mesaj efendim. Yani. Sen sandığı oraya niye kuruyorsun? Yani şimdi buraya. Burası benim diyor. Yani şunu diyor, yani ben diyor aslında bakın Ukrayna ordusunun bir süredir yeterli takviye alamaması nedeniyle zayıflaması Rus ordusunun taarruzları için bir boşluk yarattı. Bir hassasiyet yarattı. Şimdi soru şu. Ruslar bu hassasiyeti kullanıp kuzeyden Harkov istikametinden ve güneyden Kırım, Mariupol Kırım hattından kuşatıcı manevralarla bir ileri taarruzu harekata girişecekler mi? Yoksa yerlerinde sabit mi bekleyecekler? Yani siz şimdi Putin'in yerinde olsanız bir kapı açılsa durur muyum? Durur musunuz? Ya ben durabilirim de Putin durmaz.